Bu videoda yerine koy substitute formülünden bahsetmek istiyorum. Bir hücrenin içindeki harflerin yerine başka bir harf ile değiştirmeye yarayan bir formüldür bu yerine koy formülü. İsterseniz bir hücredeki bir harfin yerine silebiliriz. Bir örnek vermek gerekirse telefon numaraları alanında ortalarda tire olduğunu varsayalım. Bu tireleri silebilirsiniz. Tirelerin yerine başka bir karakterle değiştirebilirsiniz. Yani hücre içindeki karakterlerle bu sefer oynamaya yarayan bir formüldür. Ekran üzerinden bahsedeyim. Telefon numarasındaki her 3 dijitten ve ikişer dijit aralarında nokta olduğunu görüyoruz. Bunları x ile değiştirmek isteyeyim. Eşittir substitute diyorum. Yerine koy formülü. Fx'e bastım. Önüme bir ekran açılıyor. Bu ekrandan işlemleri yerine koyalım. Hep text karakterleri istediğini görüyorum. Önce hücremi seçiyorum. Bu hücreyi seçeceğim. Burada değişiklik yapacağımı belirtiyorum. Old text ve new text var. Şu anda mevcut olan text, aradığın text ne? Onu söyle bana diyor. Ben noktayı arıyorum. Bu noktanın yerine ne koyacağım diyorum. X koyalım dedim. Küçük harf şöyle X olsun. Tamam dedim. En sondaki hücreyi birazdan bahsedeyim. Tamam diyorum. Her noktanın yerine X ile karşılık verdiğini görüyoruz. Tam olarak bu işe yarıyor. Tekrar fx'te gelelim. Peki instance num ne işe yarıyor? Eğer burayı boş bırakırsam bütün bulduğu noktaların hepsini X olarak değiştiriyor. Ama eğer instance num'a numara atarsam bir yazalım. Bir yazmam demek sadece birinci noktayı bulup X yapacak demek. Diğer bulduğu noktalara herhangi bir işlem yapmayacak demek oluyor. Bir yazalım tamam dediğimde sadece birinci noktayı X yaptı. Tekrar fx'e gelelim. Buraya 2 yaparsam 2 yazdım tamama basıyorum. İkinci bulduğu noktayı X yaptı. Diğer noktalara dokunmadı. Bir de 3 için deneyelim. Şöyle 3 yazdım. Tamama bastım. Üçüncüyü buldu. Bu alanı eğer boş bırakırsam tüm bulduğu noktaları X yapacaktır. Ben bu şekilde bırakıyorum ve metnimi şu şekilde değiştirmek istiyorum. Boşluğu yerine hiçbir şey yazacağım. Yani X'i siliyorum. 2 tane çift tırnak yaparak arasına hiçbir şey koymayarak şunu demiş oluyorum. Bulduğun noktaları sil demiş oluyorum bu sayede. Tamam'a bastım. Her noktanın yerine hiçbir şey yapmadı yani silmiş oluyor arkadaşlar. Bu da bir tekniktir. Ben aradaki noktaları silmiş oldum. Güzel. Bunu sayıya çevirerek de bir paket olarak bir çözüm üretelim. Yani şu anda hücrem metin değerinde. Onu nasıl test ederim? isText diye bir formülümüz var. Bu Excel'e diyorum ki sen metin misin diye soracağım. isText mesela Microsoft Excel için deneyelim. Bu metinsel bir karakterdi değil mi? Seçtiğimde sen text misin, metin misin dediğimde evet true diyor. Aynısını buradaki hücre için uygulayalım. isText misin sen, metin misin? Evet true dedi. Ben bunu sayıya çevirmek istiyorum. Sayıya çevirmek için bu burada kalsın hem denetlemiş oluruz. Dışına sayıya çevir Türkçesi, İngilizcesi value. Value yazarak dışına value yazdım. Tekrar sonunda parantezi kapatıyorum. Enter'a bastım. Şimdi soruyorum. Sen sayı mısın, metin misin? Değil. Sen metin misinin bir de is number diye sen sayı mısın diye soracağımız bir yer var. Şöyle yapalım. Sen sayı mısın diyelim. Şuraya is number formülümüzün ismi. Aynı şekilde text'te buraya soralım. Bir metin değerine false dediğini görüyoruz. Bir aşağı inelim. Şurada value kullandığım için burası true'ya döndü. Value sildiğimde sondaki parantezi de silelim. Ben sayı değilim dedi gördüğünüz gibi. Value yazmak yerine bir pratik yöntem daha var. O da şu. Zaten sayısal bir alan. İçinde herhangi bir metin karakter belirlemiyor. Peki niye bu metin oldu? Çünkü substitute formülü metinsel çıktı üreten bir formüldür. Bu sebeple çıktısının hepsi metinsel olur. Ama sonuna tıpkı value yapacağım gibi etkisiz eleman çarpı 1 yaptığımda metinsel alan sayıya döner. Onu nereden teyit ederiz? Tekrar sen sayı mısın diye soruyorum. Evet sayıyım diyor. Sen metin misin dediğimde hayır dediğini görmüş oluyoruz. Bu şekilde ikili paket bir Excel listesi düşünün, binlerce kayıt. Substitute çok kullanışlı bir formül ama metinsel çıktı üreten formül. Bu önemli. Mesela düşey ara yapacaksınız sonra. Bir metin ama karşınızda sayı var. İki alan eşleşmeyebilir. Burada bir riskler taşıyabilir. O yüzden sayıya çevirmeniz gerekebilir bu formülü. Onun için de value kullanabilirsiniz. Ama daha pratik yöntemi çarpı 1 yaparsanız da bu sayıya dönecektir. Pratik bir yöntem. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere arkadaşlar.